Herkese merhaba, ben Bahar. Öncelikle mutfağıma hoş geldiniz. Sağlıklı tarifler yapıyorum ve bunları kanalımda paylaşıyorum. Bugün yine güzel bir tarifle buradayım. Ghee yapacağız. Nedir ghee? Klarifiye edilmiş yani arıtılmış tereyağı. Neden arıtılmış tereyağı? Sütün içindeki proteinden arıtılmış ve içindeki suyun da uzaklaştırıldığı bir tereyağı. Peki neden kullanıyorum ben bu yağı? Tereyağa göre yanma derecesi daha yüksek olduğu için mantıken de pişen yemeklerde kullanmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yapımına başlayalım. Yeri geldikçe yine detaylardan bahsedeceğim. 500 gram tereyağı kullanıyoruz. Bu miktara uygun da bir tencere aldım ocağıma. Neden bu miktara uygun? Tereyağı eridiği zaman köpükler en üstte toplanacak. Köpükler ateşe ne kadar uzaksa o kadar iyi. Böyle bir tencere yerine pilav tenceresi kullanırsam köpükler ateşe çok yakın olacağı için 3-5 dakika içinde yağ yanacaktır. Tecrübeyle sabittir. Bu yüzden yüksekliği fazla bir tencere kullanıyoruz ki köpükler ateşten uzak olsun. Şimdi yağımı dilimleyeceğim ve kabıma aktaracağım. Yağımı dilimliyorum. Dolaptan çıkardım. Oda sıcaklığında biraz beklettim. Ocağımın altını yakıyorum. Kısık ateşe alıyorum. Birkaç dakika içinde yağ eridi. Henüz kaynamadı. Kaynamak üzere ve köpükler birikti. Bu köpükleri toplayacağım şimdi. Kaşığı daldırıyorum. Üstten topluyorum ki yağ gelmesin. Üzerindeki tüm köpük bitene kadar kaşıkla toplayacağım. Üst kısımda hala erimemiş yağlarım var. Buna rağmen bir sürü köpük oluştu hemen. Bilmiyorum tesadüf mü ama ne zaman yayık tereyağıyla yapsam böyle oluyor. Köpükler hemen birikiyor. Yayık tereyağı olmayınca köpükler bu kadar birikmiyor. Çok fazla yağ yaktım ben. Ama yayık tereyağıyla yaptığım zaman yakmadan yapabiliyorum. Köpükleri aldım. Şimdi tekrar üzerinde köpük birikmesini bekleyeceğim. Yağ kaynamaya başladı şu an. Arada böyle baloncuklar çıkıyor. Hiçbir zaman yüksek ateşte olmayacak. Her zaman en küçük göz ve kısık ateşte olacak. Köpükler biriktikçe ben de üzerinden alacağım. Yağın yanmasına bu köpükler neden olduğu için yağın içinde kaynamasına izin vermeden hepsini alıyorum. Aldım köpükleri, şimdi tekrar yakıyorum. Köpükleri alamadığım zaman ocağın altını kapatıyorum ki bir tarafta toplansın, alabileyim. Bu şekilde devam edeceğim. Artık köpük gelmemeye başladı. Sadece baloncuklar oluşuyor. Bu noktada kapadım altını. Ne kadar zamanımı aldı? Tam 25 dakikamı aldı. Soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra süzeceğiz. Yağımın soğumasını bekledim. Onu bir kaba aktaracağım. Aktarmadan önce de köpüğü de göstereyim. Bu miktarda bir köpük çıktı. Çok fazla yağ karışmış. Olur artık o kadar. Köpük kullanılmayacak. Dökülecek bu arada. Kavanozu şöyle koyalım. Süzeceğim fakat süzgeç ve bez kullanmayacağım. Çünkü içindeki bütün tortuları aldım ben. Siz bir bez ve süzgeç kullanabilirsiniz. Bu kısımdan aktaracağım için kaşıkla
tencerenin kenarına yapışan tortuları da aldım. Karıştırma işlemini yaparken hiçbir zaman kaşığı dibe daldırmadım ki dipteki tortular, dipteki kalıntılar hiç üst tarafa gelmesin. Kabım biraz küçük geldi. Bunu başka bir kaba aktaracağım. Tencerenin dibinde böyle beyaz bir kısım kalıyor. Onu katiyen yağın içine almıyoruz. Tencerede kalacak o. Yağın bu şekilde altın renginde olması gerekiyor. Nette çoğu tarifte yağ biraz kahverengiye dönmüş. O şekilde olmamalı. O yanmış yağ zaten. Şunu koyalım şuraya. Püf noktalarına geçmeden önce şöyle donmuş halini de göstereyim. Bunu göstermek için hemen buzluğa attım ben donsun diye. Tabi buzlukta saklanmıyor. Oda sıcaklığında saklanabilir ama ben her zaman buzdolabında saklamayı tercih ediyorum. İlk püf noktası tuzsuz yayık tereyağı kullanmak. Ne zaman yayık tereyağı kullansam o zaman arıtılmış yağ yapabildim. Yayık olmayan tereyağı ile yapınca, yani kaymaktan yapılan yağ ile köpük bitmek bilmedi. Oldukça zorladı. Yanmaya yüz tuttu. Diğeri yüksek bir tencere kullanmak. Küçük bir tencerede en az 500 gram yağ kullanmak gerekli ki yanmaya meyilli olan kısım ateşten uzakta olsun. Köpükleri hemen toplamak gerek. Gerektiğinde ocağın altını kapattım bu yüzden. Yani köpük yağın içinde durmayacak. Onları hemen toplayacağız. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Şu an için bu kadar sanırım. Yine aklıma bir şey gelirse açıklamalar kısmına yazarım. Açıklamalar kısmında her zaman okumanızı öneriyorum. Çünkü zaman içinde tecrübe ettiğim yeni bilgiler olursa onları da açıklamalar kısmına girip ekliyorum. Dilerim daha iyilerini yapar ve tadarsınız. Hoşça kalın.